Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizine hızlıca bir bakacağız. Biliyorsunuz destek noktamızı kırdı ve tutunamadı. Geri aralığımıza geldi. Ve videomuzun asıl konusu olan DeFi ve DEX borsalar hakkında bir bilgilendirme videosu olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman yani bugün sabah diye söyleyeyim. Sabah saat 6 sıralarında 9013 dolara bir sarkma gerçekleştirdi Bitcoin. Bir iğne attı ve geri bizim yükseliş aralığımız dediğimiz 9871 direnç ve 9080 dolar destek noktamızın geri aralığına geldi şu anda. Bitcoin ile ilgili bu aralıkta kaldığımız süreçte söyleyebileceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu aralıklardan ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü bir kırmamız gerekiyor. Öncelikle Bitcoin hakkında konuşabilmemiz için. Bitcoin çünkü bu aralar yatay bir seyre bağladı ve bu aralarda gidip geliyor. Videomuzun asıl konusuna gelecek olursak ise DeFi yani Decentralization Finance. Bunun Decentralization'ın D'si ve Finance'ın F kısmını alınıp DeFi adında bir isim verildi buna. Kısaca açıklamak gerekirse merkeziyetsiz finans anlamına geliyor bu. Bunu çoğu kişi duymuştur fakat ne anlama geldiğini şu şekilde anlatabilirim sizlere arkadaşlar. DeFi kısaca bankaların yaptığı sistemin merkeziyetsiz olarak gerçekleştirilmesi demek. Yani bankalar bir işlem siz bankada bir işlem yaptırırken banka aracı olarak paranın aracı kurumu olarak geçiyor ve bunun üzerinde birçok kurumun otoritesi var. Yani bankaya siz paranızı yatırdınız. Bunu devlet görebiliyor. Devlet bununla ilgili size soru sorma hakkı var. Size bu paranın nereden geldiğini, bu yüklü paranın nereden geldiğini sorma hakkı var. Ve yeri geldiği zaman paranıza el koyma hakkı da var. DeFi dediğimiz proje ise merkeziyetsiz finans ve aradan tüm aracı kurumları kaldırıyor. Yani bankaları, belki devleti bile aradan kaldırdığını düşünün. Sansür koyamıyorsunuz bu projeye. Çünkü blockchain ağı üstünde çalışıyor ve sansüre tamamen karşı bir sistem. Yani siz bir web sitesi kurdunuz, blockchain ağı üstünde çalışıyor. Ve bu şekilde devlet bile sizin projenizi sansürleyemiyor, web sitenizi sansürleyemiyor. Çünkü blockchain ağını sansürlemesi gerekiyor. Bu da mümkün olan bir şey olmadığı için otomatikmen sizin sansüre karşı dayanıklı bir sisteminiz olmuş oluyor. Baktığımız zaman ise kısaca herkesin anlayabileceği bir biçimde baktığımız zaman Binance Akademi'nin sitesinde merkeziyetsiz finans blockchain ağlar üzerine inşa edilmiş finansal uygulamalar ekosistemini ifade eder deniyor. Ve DeFi'nin asıl faydası finansal hizmetlere kolay erişimdir. Özellikle de mevcut finansal sisteme erişimi olmayan kişiler için. DeFi'nin bir diğer potansiyel avantajı da üzerine inşa edildiği modüler altyapıdır. Blockchain üzerindeki birlikte çalışabilir DeFi uygulamalar tamamen yeni finansal piyasalar, ürünleri ve hizmetler yaratma potansiyeline sahiptir. Ve asıl az önceki anlattığım konu geleneksel finans bankalar gibi kurumların aracılar olarak çalışmasına ve mahkemelerinde hakemlik etmesine dayanır geleneksel finans sistemi. DeFi uygulamalarında herhangi bir aracıya ya da hakeme ihtiyaç duyulmaz. Olası her türlü anlaşmazlığın nasıl çözüleceğini kodlar belirler ve kullanıcıların fonlarının kontrolünü her zaman kendi ellerinde tutar. Yani ben blockchain teknolojisinin en başından beri düşündüğüm bir şey vardı. Bu sistem ileride geliştiği takdirde bankalara nasıl etki edebilir şeklinde düşünüyordum her zaman. Bankaların çok dezavantajlar yaşayacağı bir aşikar. Çoğu kişi çünkü parasının üstünde tam hakimiyet kurmak istiyor. Arada kimsenin olmasını istemiyor. Ve bu da DeFi'nin önemini ortaya koyuyor. DeFi olduğu zaman kredi alma, kredi çekme kısmını DeFi üzerinden gerçekleştirilebiliyor bankacılık sistemi gibi. Sabit coinlerin sistemi de çıkarılması, mortgage ve sigortalar da yer alabiliyor üstünde. Yani DeFi merkeziyetsiz olduğu için tüm Türkiye üzerinden örnek alacak olursak noterlik sistemi, sigorta sistemi, bankacılık sistemi gibi mesela adliyedeki işlemleriniz, dava işlemleriniz gibi tüm işlemlerin tek bir noktada toplandığını ve bunun hiçbir şekilde yüzyıllar geçse de imha edilemeyeceği bir sistem olduğunu düşünün.
Ve DeFi'nin en önemli kullanılan yerlerden bir tanesi merkeziyetsiz borsalar, DEX borsalar. DEX borsalara da videomuzda yer vereceğim. DEX borsalarla ilgili de çok soru geliyor arkadaşlarımızdan. Bununla ilgili de DEX borsaların ne olduğunu da sizlere anlatacağım. Ve asıl videomuzun can alıcı nokta kısmı ise DeFi projelerinin %90'ı 95'i şu anda Ethereum ağı üzerinde inşa ediliyor. Yani Ethereum ağı kullanılıyor. ERC20 dediğimiz ağ kullanılıyor. Ve bu gelecekte Ethereum'u belki de Bitcoin'e rakip yapabilecek şekilde gelişiyor şu anda. Bitcoin'in şu andaki zaten birinci sırada yer alan coin'imiz Bitcoin, ikinci sırada Ethereum. Fakat Ethereum bu şekilde DeFi projelerinde Ethereum üzerinde gelişmesiyle beraber ciddi seviyede fiyatlanma yaşayacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. Fakat şunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Videomuzda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu yüzden kendi yatırımlarınızı özgür kararlarınızdan verin. Sadece burada proje değerlendirmesi ve olabilecek bir şey hakkında konuşuyoruz. Çünkü Ethereum gibi bir coin ikinci sırada şu anda. Tüm dünyanın bildiği, projesini sevdiği ve altyapı olarak şu anda piyasada 5618 tane coin varsa, altcoin varsa bunların nereden baksanız 4000 tanesi Ethereum ağı üzerinde çalışıyor. Bu bile Ethereum'un değerini başlı başına koruyan bir etmen. Çünkü ilk projeler, ICO'lar çıkarken her seferinde Ethereum olarak Ethereum ağı üzerinde çıkar. Daha sonrasında kendi mainnetine geçiş yaparlar. Ve asıl konumuza gelecek olursak DeFi'nin, akıllı kontratların DeFi'deki rolü nedir? Akıllı kontratlar biliyorsunuz Ethereum üzerinde inşa ediliyor. Akıllı kontratların koşulları bilgisayar kodu olarak yazıldığı için bu kontrat türlerinin koşulları da bilgisayar kodu aracılığıyla tatbik etmek gibi kendine has bir becerisi vardır deniyor. DeFi'nin karşısındaki zorluklar nelerdir? Tabii ki en büyük zorluklar bunu finans sistemini değiştirmeye çalışan bir proje. Ve buna en çok kim karşı çıkacaktır? Tabii ki geleneksel finansın içerisindeki sistemdeki bankalar gibi kurumlar. Mesela zamanında internet de ilk var olduğu zamanlarda bu kadar gelişeceğini kimsenin aklında yoktu. Şu anda bir mail gönderdiğiniz zaman bile 2-3 dakikanın içerisinde dünyanın öbür ucuna mektubunuzu ulaştırabiliyorsunuz bir nevi. Önceden mektup gönderdiğiniz zaman dünyanın öbür ucuna gitmesi belki de aylar sürüyordu. Fakat şu anda internet hayatımıza tamamen girdi. Hatta çoğu kişi internetsiz bir hayat düşünemez hale geldi. İnternetin ülkemizden örnek verecek olursam bir hafta bile gitmesi demek tüm sistemi durduracak. Bütün çoğu sistem bir anda kilitlenir internet olmadığı takdirde. Bu kadar merkezi bir noktada. Blockchain sistemi de yakın zamanda bu kadar merkezi bir noktada yer alacağını düşünüyorum. Tüm sistemlerin içerisinde internet gibi ve blockchain sistemi internet olmasa da çalışabilen bir sistem. Geleneksel finansın blockchain ağı üzerine inşası için DeFi vazgeçilmez bir şey ilgili. Son fikirler diye Binance Akademi'de de bahsedilen merkeziyetsiz finans, geleneksel finansal ve politik sistemden bağımsız finansal hizmetler yaratmaya odaklanır. Böylece daha açık bir finansal sistem mümkün olabilir ve dünyanın her yerinde ayrımcılığın ve sansürlüğün engellenmesi sağlanabilir. DeFi eğer başarılı bir proje olursa gücü büyük merkezi organizasyonlardan alarak açık kaynak topluluklarını ve bireylerin ellerine verebilir. Yani kısaca herkes kendi parasının üzerinde kendi kontrolünü sağlayabilir arkadaşlar. Ethereum ağı üzerindeki şu anda en büyük 10 DeFi projesinden bahsedecek olursak birinci sırada tabii ki Maker. DeFi pazarının %60 civarında hakimiyeti, şu anda Maker protokolü akıllı sözleşmelerinde yaklaşık 600 milyon dolar değerinde dijital varlık kilitli arkadaşlar. Biliyorsunuz DeFi sistemi için Ethereum ağı üzerine belli bir miktar coin kilitleniyor. Bu DeFi sistemini kullanabilmek için. Bundan dolayı Maker'ın da DAO adında değeri Amerika dolarına sabitlenmiş olan stablecoin daha iyi oluşturmak için teminatlı borç pozisyonunu kullanan merkezi olmayan bir borç ödeme protokolüdür. DAI de biliyorsunuz 1 dolara endeksli olan bir stabil coin. Şuradan İngilizceye alırsak üçüncü olan Compound isimli coin. Biliyorsunuz yakın zamanda Coinbase Pro borsasında listelendi ve Binance da bugün listeledi. Yani bu proje neden bu kadar önemli, bir anda 24. sıraya yerleşti diyorsanız DeFi'dan dolayı kaynaklanıyor. Şu anda merkeziyetsizlik
çoğu kişi için önemli bir konuma geçti. Hatta merkezi borsalara bile insanlar güvenmemeye başladı şu anda. Ve diğer videomuzun konusuna gelecek olursak DEX borsalar nedir? Arkadaşlar DEX borsalar Ethereum ağı üzerinde bulunan tokenların, coinlerin ve ICO'ların merkeziyetsiz olarak alımının satımının yapıldığı bir borsa düşünün. Ve bu borsanın başında ne müşteri temsilcisi var, ne bir borsanın bir sahibi var, ne de sizin coinlerinize müdahale edebilecek, bunu çekmenizi engelleyebilecek, kimlik doğrulaması isteyecek bir sistem var. Dünyanın en büyük DEX borsalarından birisi IDEX ve Binance DEX olarak geçiyor. IDEX'e girdiğiniz zaman direkt buradan Create Account diyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Şifrenizi yazıyorsunuz. Şu şekilde de sizlere göstereyim hemen. Şifremizi tanımlıyoruz. Yani bir nevi üye oluyorsunuz siteye. Doğrulama mailimiz geldikten sonra mailimi doğruladım şu anda. Arkadaşlar şu anda girişimi yapıyorum. Girişimi yaptım. İsmimi, soyadımı giriyorum. Doğum tarihimi giriyorum. Ve kuralları kabul ediyorum diyorum. Bu kadar. Bu kadar girdikten sonra borsaya kaydımız gerçekleşti. Ve birinci aşamada 5000 dolarlık günlük işlem yapabilirsiniz diyor. Şu anda markete giriyorum geri hemen. Trade kısmına girdiğim takdirde şurada da cüzdanım görünüyor. New Wallet diyorum. Cüzdan oluştur diyorum. Kullanıcı adınızı şifrenizi geri girin diyor. Şifremi giriyorum. Ve cüzdanımı oluşturdu şu anda. Download Keystore File diyorum. Yani dosyamı indiriyorum, cüzdan dosyamı indirdim şu anda. Ve cüzdanımın kilidini aç diyorum. Unlock Wallet'tan giriyorum. Ve buradan cüzdanımı yüklüyorum. Yine şifremi giriyorum. Cüzdanı oluştururken girdiğim şifremi. Ve şu anda cüzdanım açıldı arkadaşlar. Bu kadar işlemimiz. Artık cüzdanımın üstünde tam hakimiyetsiz kendim işlem yapabiliyorum. Şuradan cüzdanıma geldiğim zaman, şurada kullanıcı adıma geldiğim zaman cüzdan adresim görünüyor gördüğünüz gibi. Şu cüzdan adresimi kopyalıyorum. Cüzdan adresimi kopyaladıktan sonra başka bir borsadan bu cüzdan adresime Ethereum gönderebiliyorum. Ethereum gönderdikten sonra burada Balance'da Full Balance kısmında girdiğim zaman burada coin'im görünüyor. Ve buraya coin yattıktan sonra ise deposit diyorum. Ethereum, mesela bir Ethereum gönderdiğimi düşünün. Deposit dediğim zaman benim trade hesabıma geçiyor bu para. Ve trade hesabımdan girip hangi coin'i alacaksam buradan Ethereum karşılığı olarak alabiliyorum. Zaten görüyorsunuz Ethereum karşılıkları. Bütün Ethereum üzerine inşa edilen ağların Ethereum karşılıkları var arkadaşlar. USDT'de sadece Ethereum var. True Dollar'da yine Ethereum var. USDC'de Ethereum'dan LCX isimli bir coin var. DAI'de de yine Ethereum var. Asıl merkeziyetsiz borsanın çalışma mantığı her zaman Ethereum üzerinedir. Ethereum üzerindeki bütün tokenlar hepsi var gördüğünüz gibi, coinler ve tokenlar olmak üzere. Bütün aklınıza gelebilecek, mesela Poet diyelim. Poet mesela Ethereum ağı üzerinde inşa edilen bu coin. Polymate diyelim. Polymate yine gördüğünüz gibi. Maker diyelim. Maker gördüğünüz gibi. Yani Ethereum ağı üzerindeki bütün coinleri ben buradan alabiliyorum ve aldıktan sonra full balance kısmına gelip buradan aldığım coin'i borsadaki adresime de çekim yapabiliyorum ya da burada da bırakabiliyorum. Burada bıraktığım zaman ona kesinlikle benim Keystore, yani bu cüzdan adresim olmadığı süreçte kimse giriş sağlayamıyor. Buradan çıkışımı yapayım mesela şu anda. Dediğim gibi Ethereum cüzdan adresinizi buradan alıyorsunuz wallet kısmından. Çıkışımı yaptım şu anda borsadan. Tekrardan login yapayım arkadaşlar. Hemen şu şekilde pratik şekilde son bir kez göstereyim. Girişimi yaptıktan sonra benim cüzdanım direkt içeride aktif değil gördüğünüz gibi. Unlock Wallet'tan
eski cüzdanımı seçiyorum. Ve şifremi girdiğim takdirde cüzdanımdaki bütün coinler buraya otomatikmen geliyor. Balance kısmına otomatikmen geliyor. Yani kısaca bu Case Store'da saklamış oluyorum. Şu gördüğünüz Case Store'da benim cüzdanım bu. Bunda saklamış oluyorum. Bu DEX borsasına sizin kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz cüzdanınızı açık hale getirmiyor. Cüzdanınızı yüklemeniz gerekiyor her seferinde. Ve tekrardan yeni bir cüzdan oluşturmak isterseniz buradan New Wallet'tan ya da cüzdan değiştirmek isterseniz Change Wallet'tan değiştirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu borsalar merkeziyetsiz olduğu için kesinlikle coin kaybında ya da başka bir durumda ulaşabileceğiniz kimse yok. Yani bir iletişim yeri yok borsanın. Yani IDEX gibi, Binance DEX gibi DEX olan merkeziyetsiz borsalarda bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani DeFi yakın zamanda çok büyük gelişecek bir sistem. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve bu DeFi'nin başını çeken projede şu anda Ethereum. Ve Ethereum ağı üzerinde en çok kilitli olan şu andaki coin de Maker coin. Gelecek zamanda da daha çok kitlenecek. Çünkü %300 seviyesinde bir büyüme sağladı DeFi şu ana kadar. 2020 yılında da DeFi'nin daha da büyüyeceğini düşünüyor tüm sistemin içinde yer alan analistler. Bundan dolayı DeFi'yi bir sistem olarak ele almak gerekiyor ve ileri vadede tüm sansürleri, tüm merkezi finans sistemini değiştireceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız, videomuzu beğenirseniz ve güzel yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.